Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çikolata chip cookies tarifim var. Cevizli, bitter çikolatalı, sütlü çikolatalı şahane bir kurabiye tarifi. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğim 2 adet yumurtamı uygun bir kabımın içerisine alıyorum. Yarım su bardağı beyaz toz şeker, 1 su bardağı esmer şeker ilave ediyorum. Dilerseniz tamamını 1,5 su bardağı toz şekerini esmer şeker olarak kullanabilirsiniz. O zaman daha çok karamel tadı olur ve kurabiyenizin rengi biraz daha kahverengi tonunda olur. Ama yarısını esmer şeker, yarısını beyaz şeker olarak ilave ederseniz rengi biraz daha açık olur kurabiyenizin ve karamelize tadı da tam dengeli olmuş olur. 1 paket toz vanilya ve 1 çimdik tuzumu da ilave ediyorum. Bu malzemelerimi çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden güncel bir tarifi sizlerle paylaşmış oldum. Çünkü çırpıcıyla çırptığınız zaman Amerikan cookie'si veya çikolata chip cookie'si çok pürüzsüz kıvamda oluyor. Hani bu küçükken Susam Sokağı'ndaki kurabiye canavarının yediği kurabiyeler gibi oluyor. Benim gibi 90'larda çocukluğunu yaşayanlar kurabiye canavarı karakteriyle bilinen karakterin yemiş olduğu kurabiyeyi biliyordur. Çocukken bile en sevdiğim kurabiyeydi bu kurabiye. Annem damla çikolatalı olarak yapardı. Çok severdim. Şimdi ben de bu şekilde yapıyorum ve kızlarımın en sevdiği kurabiyelerden bir tanesi. Şimdi kurabiye harcımızın malzemelerini 2-3 dakika kadar bu şekilde çırptıktan sonra diğer malzemelerini ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi kurabiye harcımızın rengi de çok güzel, tam karamel renginde oldu. Dilerseniz bu rengi sadece toz beyaz şekeri kullanarak da yapabilirsiniz. Tereyağını güzelce tavada kavurursanız rengi koyu kahveye yakın olduktan sonra tereyağınızı alıp soğuttuktan sonra da beyaz şekerle bu rengi elde edebilirsiniz. Tabi tereyağınızı yakmadan karamelinizin rengini elde edebilirsiniz. Şimdi oda ısısında beklettiğim 225 gram tereyağımı ilave ediyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ve 3,5 su bardağı unumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu mısır nişastası ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozuyla karbonatı aynı anda ilave ettim. Şimdi elimle güzelce hamurumu yoğuruyorum. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir hamur. Şimdi içerisine diğer malzemelerimi de ilave ediyorum. 240 gram çikolata kullandım. 240 gram çikolatanın yarısı bitter çikolata, yarısı da sütlü çikolata olarak kullandım. 120 gram bitter çikolata ilave ediyorum. 120 gram sütlü çikolata ekliyorum. 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Ceviz yerine dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz ama ceviz bu kurabiyeye çok yakışıyor. Ben 1 çay bardağı ceviz kullandım. Cevizi çok seviyorsanız 1 su bardağı ceviz olarak da kullanabilirsiniz. Bu 3 malzememizi de ilave ettikten sonra hamurla birlikte güzelce karışımımızı yapalım. Dilerseniz benim yapmış olduğum gibi spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz ya da elinizle de karıştırabilirsiniz. Ben çok fazla çikolataların erimesini istemediğim için ve hamurun renginin kaybolmasını istemediğim için spatula ile karıştırıyorum. Bu tarifi yaparken özellikle elinize karıştıracaksanız bu aşamayı hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü avucunuzun içerisinde sıcaktan dolayı çikolataların erimesi oluşabilir. O yüzden hızlıca hemen karıştırıp şekil verip fırına atmanız gerekiyor. Kurabiye harcımız hazır. Şimdi üzerine streç filmleyip buzdolabında en az 20 dakika kadar dinlendirelim. Dinlenen kurabiye hamurumuzdan dilerseniz dondurma kaşığı yardımıyla, dilerseniz de avucunuzda yuvarlak toplar elde edip yağlı kağıt seriyle fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizelim. Genelde bu tarz kurabiye tarifleri paylaştığım zaman şu şekilde yorumlar alıyorum. O kadar çikolatayı neye koysak zaten güzel olur veya o kadar tereyağı neye koysak zaten güzel olur diye. Ama sade çikolata yemekle sade tereyağı yemek veya her malzemenin içerisine tereyağı ilave ettiğimiz zaman ya da çikolata ilave ettiğimiz zaman çok güzel olacak diye bir kaide yok. Her lezzetin tadı farklıdır. Damla çikolatalı kurabiye tadıyla örneğin bu çikolatalı chip cookies kurabiye tarifi arasında bile çok fark var. O yüzden hem kurabiye harcının farklı olması sebebiyle hem çikolatanın miktarı, diğer kuru yemiş vesaire ne ekleniyorsa
onların miktarıyla yapılan kurabiyelerin hepsinin birbirinden farklı lezzeti var. İç dokusu bile çok farklı oluyor en basiti. Mesela Amerikan Chip Cookies daha çok nemli bir kurabiyedir. Tabii çok daha fazla fırında kavurursanız kıyır kıyır da elde edebilirsiniz. Bisküvi tarzında olabilir. Ama normalde içi nemli bir dokuda, hafiften kek dokusuna yakın bir dokuda bir kurabiyedir. O yüzden yeri gelmişken sizlerle bu bilgileri de paylaşmak istedim. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi yaklaşık 17-12 dakika kadar pişirelim. Ben tam 10 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Ilıkken tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ben sıcakken çok seviyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Soğuk süt eşliğinde tavsiye ederim. Yakından hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Hem çikolatasıyla hem ceviziyle, kurabiye harcıyla muhteşem bir kurabiye oluyor. Fırından çıkan ikinci tepsimden de hemen kıvamını sizlere kurabiyenin göstermek istiyorum. Bu malzeme ölçüleriyle tam 35 adet kurabiye elde ettim. Ben kurabiye hamurunu küçük tuttuğum için daha çok çıktı ama biraz daha büyük tutarsanız daha az çıkabilir. Fazla yapmak istemezseniz malzemeyi yarıya indirgeyerek de daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. 35 adet kurabiye içi de bu malzemeler ölçüleri idealdir. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tüm yorumlarınıza teker teker dönüş sağlıyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.